güzel. Soğuğu biraz kırdık. İsveç'ten herkese merhaba. Evimin uzaklarında değilim. İsveç çok güzel bir ülke. Nereye gitseniz göl, nereye gitseniz tablo gibi. Her baktığınız yer ayrı bir güzel. Ben de boş vakitlerimde yürüyüş yaparım. Doğayı severim. Avı severim bildiğiniz üzere. Zaten işte konumuz da avcılık. Sizden gelen sorulara cevap vermeye çalışacağım. Tabii bildiğim kadarıyla sizin yine de araştırmanızda fayda var. Merak ettiğiniz soru, avcılık belgesi İsveç'te nasıl alınıyor? İlk adımı nasıl atmalısınız? Evet, avcılık belgesi alacaksınız ama kursa mı gitmelisiniz? Evden de çalışabilirsiniz. Hangi kursa gitmelisiniz? Bence bunlar çok önemli. İnsanın yani kafasını karıştıran şeyler. Benim tavsiyem bu konuda iyi bir kursa gitmeniz. Bu konuda tecrübeli insanların kurslarına giderseniz daha güzel, daha bilgili ve daha sağlam olur. Çünkü bu konuda da bu işi yapanlar ama işten anlamayanlar, hatta dolandıranlar da var. Paraları alıp ortadan kaybolanlar. Yani sağlam yerlere gidin, en güzel şekilde öğrenin derim. Gideceğiniz kursa gitmiş olan insanlar varsa ya da arayıp referans isteyebilirsiniz. Birkaç kişinin numarasını alabilir miyim? Sizden memnun muydu acaba, kursunuz nasıldı diye araştırıp öyle gitmenizi tavsiye ederim. İntensif kurslar, yani hızlandırılmış bir hafta sonunda size verilecek kurslar bence stresli olur. Daha öncesinden zaten oraya gitmeden çalışmanız gerekir. Kitapları okumanız gerekir. Hayvanlar hakkında, kanunlar, kurallar, av teknikleri, köpekler hakkında iyi bilgi edinmeniz gerekiyor ki o kursa gittiğinizde bocalamayın. Zaten her kursa gittiğinizde de garanti ben av belgesini sınavda kazanırım, sınavları geçerim diye bir şey yok. Eğer atıcılıkta bir tecrübeniz varsa tabii işiniz kolaylaşır ama yoksa bol bol da atış yapıp tüfeği nasıl kullanmanız gerektiğini, yani güvenli bir şekilde kullanmanız gerektiğini iyi öğrenmeniz lazım. Çünkü bu da sınavda karşınıza çıkacak bir şey. Bunun da ayrı bir sınavı var, güvenlik. Fazla detaylara girmek istemiyorum ama kısaca işte bunlardan bahsetmek istiyorum. İmkanınız varsa hızlandırılmış kurslara gitmek yerine mesela ben haftada bir gün gidiyordum. Birkaç saatlik kurslara. 3 ay gittim. İçime sindire sindire. Sevdiğim de bir konu olduğu için başarıyla geçtim. En azından kurslarda soru sorabiliyorsunuz. Soru soranları dinliyorsunuz. Çok şey öğreniyorsunuz. Öğrendiğiniz her bilgi de bir gün mutlaka işinize yarar. Onun için dediğim gibi temeli her işte olduğu gibi bu işte de sağlam atmak lazım. Sonuçta elimizde bir silah var ve bunu en güvenli şekilde kullanmalıyız. Yaş sınırı İsveç'te bilmiyorum Türkiye'de ya da başka ülkelerde nasıl ama avcı belgesi almak için yaş sınırı yok. Fiziksel olarak gelişimini tamamlamış, bir silah kullanacak yaşa gelmiş her birey avcı ruhsatını alabilir. 18 yaşına da girdiğinde kendi silahını almaya hak kazanır. Sınavlarda işte bir teori, 3 de çeşitli atış sınavları var. Onlara da kısaca değinecek olursam, yivsiz tüfeklerde güvenli bir şekilde tüfeği kullandığınızı göstereceksiniz. Sizden tüfeğe getirmenizi isterler, götürmenizi isterler. İçini doldurmanızı, boşaltmanızı, yani nasıl yaptığınızı, her şeyi güvenli bir şekilde görmek isterler. En ufak bir hatanızda kaybedersiniz. İkincisi mesafe ölçümü. Yanınızda bir kişi gelir arkada, sanki siz av yapıyormuşsunuz gibi ormanlık bir alandaki hedeflere nişan aldığınızda, eğer 20 metreden fazlaysa mesela nişan aldığınızda kaybettiniz. Mesafeyi ölçüp mesafenin dışındakilere atış yapmayıp mesafe içindekilere nişan aldığınızda ve mesela diyelim önünüze bir engel çıktı. Çiti geçmeniz gerekiyor. Tüfeği boşaltıp içini kontrol edip kırıp bir kenara koyup ya da otomatik silahınız varsa içini boşaltıp güvenli bir şekilde onu araya fişeği koyup mekanizmanın kenara koyup sonra karşıya geçtikten sonra tekrar alıp tekrar güvenli bir şekilde kontrol edip parmağınızla deliğe bakmanız, namlunun içine bakmanız, boş olduğundan emin olmanız, bunları göstermeniz sizi başarılı yapacaktır. Çünkü güvenliğin hiç yani taviz yok. Yani sıfır tolerans. Tüfeği güvenli şekilde kullanılacağını bildiğinizi göstermeniz lazım ki bu gerçekten çok önemli. Üçüncüsü de zaten atışlar.
trap atışları ya da ne dönüyorsa tabak diyelim mesela atışlarında başarılı atışlar yapmanız gerekiyor. Yivli tüfek. Zaten onu almışken hadi yivli tüfeği de alayım dersiniz. Teoride zaten kazanmışsınız. Yivli tüfeklerde de duran hedefe ateş edeceksiniz. 100 metrelik başarılı atışlar yapmanız gerekiyor. Ve 80 metrelik atışlar yapmanız gerekiyor. Hareketli, büyükbaş, sığın genelde figürü kullanırlar. Durur. Sonra karşıya geçerken bir atış yaparsınız. Karşıda dururken sonra da dönüşte yine hareketli bir hedef atış yaparsınız. Bu bir seri. 4 atışta vurmanız lazım hedefi gerekli yerden. Sonra bunu 3 seride de başarılı atış yapmanız lazım. Bunu da yaptıktan sonra tüfeği de tabii güvenli bir şekilde kullandığınızı gösterdikten sonra tüfeğini oraya koyarken bile bilmeniz lazım. Nasıl koyacağınızı, ne tarafa tutacağınızı, ne zaman dolduracağınızı, kullanmadığınızda kurma kolunu çekeceğinizi bunları göstereceksiniz. Bunları da yaptıktan sonra ruhsatınızı aldınız. Bu bir ömür boyu geçerli artık. Ondan sonra gidip polise silahınızı, kendinize uygun, beğendiğiniz bir silahı seçtikten sonra polise müracaat edeceksiniz. Polis de size artık duruma göre, sezona göre 3 hafta olur, 2 ay olur. Lisansınızı gönderdiğinde siz de o lisansı alıp gidip tüfeğinizi teslim alabilirsiniz. Yani olay bu. Tüfeği de aldıktan sonra İsveç'te vergisi yok. Bir ömür artık o sizin. Tabii ki güvenli bir şekilde kullandığınız sürece, kanunlara, kurallara uyduğunuz sürece. En ufak bir hatanızda, en ufak sicilinizi kirletecek bir durumda yapacakları şey tüfeğinizi gelip almak olur. O yüzden de biz avcıların sicili temizdir. İnşallah merakınızı gidermişimdir. Yani başka bu konuda söyleyecek bir şey bulamıyorum. Başka sorularınız varsa yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Dediğim gibi kendiniz de çalışabilirsiniz aslında. Evde okuyabilirsiniz. Sonra gidersiniz. Mesela yakın civarınızda eğer bir avcı kulübü varsa oradan yardım alabilirsiniz. Dersiniz ben sınava girmek istiyorum, bir denemek istiyorum kendimi. Denersiniz, belki de alırsınız. Yani olabilir ama kursa gitmek işleri bence daha zevkli, daha güzel kılar. Öbür türlüsü biraz daha zor olur. Onlar çünkü size ne öğreteceğini çok iyi biliyor. Merak ettiğiniz sorulara da direkt cevap bulursunuz. O yüzden iyi bir kursa gitmenizi tavsiye ederim. Yani eğer İsveç'te yaşıyorsanız, bu videoyu seyredenlerden İsveç'te yaşayıp ruhsat almak isteyen varsa ben derim ki 3-5 fazla verin ama güzel bilgi edinin. Sonuca güzel varın derim. İnşallah merakınızı gidermişimdir. Faydalı bir video olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdiden hepinize rastgele.